Arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Distinguished members of the press, dear friends, ladies and gentlemen, first of all, I would like to salute you all with my most heartfelt emotions and with respect. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi toplantısı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. It gives me great pleasure to be able to get together with you on the occasion of the European Political Community Summit meeting. Sözlerimin hemen başında Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti makamlarına başarılı ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. At the onset of my remarks, I also would like to thank the term presidents of the European Council, the Czech Republic, and all of our interlocutors for their very gracious hospitality. Bugün Prag'da 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanları olarak bir araya geldik. And as the heads of states and governments of 44 European countries, we've gathered here in Prague this afternoon. Kritik bir dönemde icra edilen bu önemli zirveyi az önce tamamladık. A couple of minutes ago, we have concluded this very important summit that is being organized while we are going through a very critical time. Her açıdan yoğun, içerikli ve verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik. We have managed to observe a day from every perspective filled with very extensive and very productive meetings with significant content. Genel oturumların yanı sıra liderlerle barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomik durum konularındaki yuvarlak masa toplantılarında Avrupa'yı da etkileyen küresel sorunları ele aldık. Right next to the general plenaries, we have managed to focus on significant global problems that are of concern to Europe while we gathered around the tables where we discussed issues with the leaders such as peace and security, energy, climate and economic situation. Türkiye'nin bu meselelere yönelik yaklaşımını ve birliğe katılım süreci konusundaki görüşlerimizi muhataplarımıza bizzat aktardım. I have personally conveyed to my interlocutors our stance as Turkey with regards to these issues that were discussed, as well as our accession negotiation process into the European Union. Zirve marjında Çekya Başbakanı Sayın Fiala ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın von der Leyen ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. And on the margin of the summit, we've had the chance to get together with the Prime Minister of Czechia, Mr. Fiala, and the EU Commission President, Madam von der Leyen, and we had a trilateral meeting. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Radev ve İspanya Başbakanı Sayın Sanchez'le bir araya geldik. I've also had the chance to get together with the Spanish Prime Minister, Mr. Sanchez, Ramer, the Prime Minister of Bulgaria, as well as French President, Mr. Macron. Görüşmelerde ikili meselelerle birlikte Avrupa'nın geleceği, güvenliği ve refahı da dahil küresel konuları masaya yatırdık. During our bilateral discussions, we've had the chance to focus on issues that are of concern to all the parties involved. Also, we have discussed the future of Europe, security and welfare of the continent. We also had the chance to focus on global issues. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. We also had a bilateral meeting with the Prime Minister of Armenia, Mr. Pashinyan. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. I sincerely believe that we will be able to achieve full normalization on the basis of good neighborly relations in our region. Değerli basın mensupları, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kıtamızdaki sorunların ele alınması ve ortak çözümler için zamanlı bir girişim olduğu kanaatindeyim. Distinguished members of the press, I believe that the EPC is a very timely initiative in order to discuss the problems in our continent and in order to cultivate common solutions.
Bununla birlikte bu platformu Avrupa Birliği genişleme politikasının bir alternatifi olarak görmediğimizi de ifade etmek istiyorum. However, I need to mention that this platform is not perceived by us as an alternative to the European Union enlargement policy. Dolayısıyla bu platformun üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık. And therefore, I have accentuated repeatedly that this platform will never be accepted to bring any disruptions to our accession negotiations whatsoever. Temel ve öncelikli beklentimiz Avrupa siyasi topluluğunun birlik ile ilişkilerimizi güçlendirmesi ve üyelik sürecimize katkı sağlamasıdır. Our fundamental and prioritized expectation out of the European political community is to help strengthen our relations with the Union and contribute to our accession negotiations. Bu görüşlerimi zirvede ve ikili temaslarımda da ifade ettim. These impressions of mine were shared with my interlocutors during the bilateral meetings as well as throughout the summit. Zirvede genel kanaatin de bu yönde olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. And I have happily observed that this was actually the general perception during the summit. Ülkemiz güvenlik, savunma, terörizm, göç, enerji arz güvenliği, sağlık ve tedarik zincirleri gibi temel sıkıntıların aşılmasında hayati öneme sahiptir. Our country plays a significant and a vital role in terms of surmounting challenges such as security, defense, terrorism, immigration, energy supply security, health, and restrictions to the supply chains. Avrupa Birliği'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Turkey is irreplaceable in terms of the redefinition of the international role that the EU will play in the future, as well as during surmounting the challenges that are of concern to us all, affecting the European continent. Bu hakikatin Avrupalı dostlarımız tarafından da kabul edilmeye başlandığını gördüm. And I have seen personally that this fact had been admitted by our European friends as well. Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının, dahası bu durumun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim. I have repeatedly accentuated the fact that the hurdles that are introduced to Turkey are not fair, and those hurdles are actually affecting negatively the interests of the European Union as a whole. Bu konuda artık daha vizyoner ve stratejik kararların alınması gerektiğine inanıyoruz. Therefore, we believe that in this regard, more visionary and strategic decisions will have to be made. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerin çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim olmadan, Türkiye, birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz. I believe the European Union should not give in to the interests and the expectations of some countries. Instead, focus on the relations between Turkey and the Union from the perspective of accession. Değerli basın mensupları, yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Distinguished members of the press, all of the challenges that we face once again showcase that Turkey is a critical and a key country for not only the EU but also for the European continent. Zirvede bu husus muhataplarımızca da teslim edilmiştir. And this fact had been recognized by our interlocutors during the summit as well. Özellikle ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdirle karşılanıyor. The mediating and the facilitating role of our country during the war between Russia and Ukraine is especially admired and appreciated. Savaşın ilk gününden itibaren akan kanı durdurmak, ölümlerin ve yıkımın önüne geçmek için çok büyük çaba sarf ettik. And since the first day of the breaking out of the war, we have invested tremendous efforts in order to stop the bloodshed, in order to prevent casualties, and in order to stop destruction once and for all. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta muhataplarımızın dikkatine getirdik. And we have always drawn the attention of our interlocutors to the fact that a fair peace will never have any losers. Tüm zorluklarına rağmen tahıl koridorunun açılması ve esir takasının sağlanmasını
önemli birer diplomatik başarı olarak değerlendiriyoruz. Despite all of the hurdles, we recognize as a diplomatic success the opening of the grain corridor and the swapping of the prisoners of war between two countries. Şu ana kadar dünya pazarlarına 6 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda ürününün sevkiyatı gerçekleşti. Until so far, the global markets have been supplied with more than 6 million tons of grain and other food items. Tahıl sevkiyatının önümüzdeki süreçte de devamı, başta Ukrayna halkı olmak üzere tüm Avrupa'nın ve dünyanın çıkarına olacaktır. The continuation of the grain exports in the future will be for the best interests of not only Europe but also the rest of the world, along with the Ukrainian people primarily. Tabii bu arada Rusya'nın gübresini de yine alıp Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere göndermenin gayreti içerisinde olacağız. And at the same time, I need to mention that in the future we will be investing efforts in order to make sure that the Russian fertilizers will be supplied to the countries in dire need. Türkiye'nin her iki tarafla da konuşabilen, samimi diyalog kurabilen, iki ülkenin de güven duyduğu bir konumda bulunmasının değeri giderek daha iyi anlaşılıyor. As time goes by, I think it's becoming much more appreciated that Turkey can speak to all of the parties involved, can establish a sincere dialogue with the parties of the battle, and Turkey is a partner that all of the countries can trust, especially these two countries can trust. Nitekim bugünkü temaslarımızda pek çok Avrupalı lider Türkiye'nin diplomatik hamlelerinden işte bahsetti. And during our discussions today, many European leaders spoke about the diplomatic initiatives of Turkey with great praise. Sahada yaşanan kabul edilemez gelişmeler işimizi zorlaştırsa da en kötü barışın bile savaştan daha iyi olduğu inancıyla çatışmaları sonlandırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Despite all of the unacceptable developments taking place in the battlefield, we still believe that we need to invest tremendous efforts in order to stop the conflicts once and for all, as we believe that the worst peace will always be much better than the war. Hal böyleyken bazı birlik üyesi ülkelerin Türkiye ile işbirliği ve iyi komşuluk yerine gerginliği tırmandırmayı ve kışkırtmaları tercih ettiklerini görüyoruz. But given the situation, we unfortunately still see some member states of the Union preferring not to cooperate with Turkey and maintain good neighborly relations, but instead prefer to escalate and provoke. Burada şu hususun altını çizerek ifade etmek isterim. I would like to underline this fact for what it is once again. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü yoktur. Turkey has no intentions whatsoever with regards to the sovereignty, the rights, and the legitimate expectations of any countries whatsoever around the world. Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. We are just fighting to protect the interests of Turkish Cypriots and that of our country. Kimseyle, hiçbir komşumuzla gerilim istemiyoruz. We don't want escalation or we don't want tensions with nobody, especially none of our neighbors. Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi defaatle dile getirdik. And repeatedly we have clearly stated that we would like to settle our disputes once and for all regarding the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea within the framework of international law. Avrupa Birliği'nin de bu konuda birlik dayanışması adı altında haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyorum. And I expect the European Union, instead of supporting certain countries, we expect the European Union to invite our interlocutors to a bilateral dialogue foundation instead of supporting the unjust and unlawful initiatives. Kıbrıs'ta çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. The only key to a solution in Cyprus once and for all is to recognize the international
and equal status of the Turkish Cypriots and to recognize its sovereign equality. Kalıcı bir çözüm için Kıbrıs adasındaki gerçeklerin kabulü gerekiyor. For a permanent solution, we need to admit the facts for what they are on the island of Cyprus. Biz bu hakikatler ışığında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. And in the light of these facts, we will keep on taking the necessary steps forward. Sözlerime son verirken toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. While I conclude my remarks, I hope and pray that the meetings will yield the most auspicious results. Türkiye olarak Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmek, üyelik sürecimizi ilerletmek için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. And in order to strengthen our relations with the European member states, as Turkey, we are going to make sure that we will be always committed to cooperate further, and we will always focus on the possibility of expediting our accession process. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. And I would like to salute you all with love and respect. Thank you. Good evening. I'm from Swedish television. Did you talk to the Swedish Prime Minister Magdalena Andersson about the NATO admission process and what was your message to her? İyi akşamlar. İsveç televizyonundan geliyorum. Acaba İsveç Başbakanı ile görüştünüz mü? NATO üyelik süreciyle ilgili olarak görüştüyseniz kendisine hangi mesajları ilettiniz? İsveç Başbakanı'yla şu an itibariyle tabii görüşemedik. Ben yeni başbakanı anlamak istiyorum. Yeni başbakanla da artık herhalde kadrosunu falan gerçekleştirdikten sonra görüşme fırsatı bulduğumuzda memnuniyetle görüşürüz. Burada bir sıkıntımız yok. I haven't spoken to the Swedish Prime Minister on the occasion of this summit, unfortunately. I'm waiting for the new Prime Minister. I would like to get to know them. And I believe once after they form their close staff, we will be able to get the opportunity to have a meeting together. There are no problems about that. Evet, şu mikrofonlar. Ver. Efendim Fatih Oruk, TRT Haber. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bugün gün içerisinde birkaç kez görüştünüz. Kendisi hem Türkiye hem de Azerbaycan'la olan sorunların çözümü konusunda size hangi mesajları verdi? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi zaten özel temsilcilerimiz vasıtasıyla görüşmeler karşılıklı devam ediyor. Biz de bugün kendisiyle görüşmemizi samimi bir havada gerçekleştirdik ve bu görüşme esnasında bazı talepler söz konusu oldu. Bu taleplerle ilgili olarak da gerek özel temsilcilerimize gerekse Dışişleri Bakanlarımıza görevlendirmeyi yaptık ve Dışişleri Bakanlarımız birbirleriyle görüşecekler. Özel temsilcilerimiz aynı şekilde görüşecekler ve ondan sonra çıkan neticeye göre adımımızla atacağız. You are probably aware of the fact that special envoys of both parties are talking to one another, and the meetings are still being sustained as we speak. And as far as the meeting today goes, I must say that there were certain demands voiced, and those demands, according to our discussions and deliberations, were duly conveyed to our special envoys, and the foreign ministers were given the necessary instructions. And once after certain programs become much more concrete, we will take the necessary steps forward. Hanımefendiye. Sayın Cumhurbaşkanım, Yunanistan'ın son dönemde provokasyonların arttığını biliyoruz. Prag'da yaptığınız, burada yaptığınız ikili görüşmelerde bu provokasyonlara ilişkin fikir teatisinde bulundunuz mu liderlerle? Bunu sormak istiyorum ve Yunanistan'ın aynı zamanda göçmenlere ilişkin uyguladığı politikalar da uluslararası raporlarda yer alıyor. Bunlar gündeme geldi mi ve başta Suriye olmak üzere çatışma bölgelerinden göç var hem Avrupa'ya. Türkiye burada bir aslında önemli misyon üstleniyor. Biriket Ev projesine destek söz konusu mudur?
öngörüleriniz nelerdir? Teşekkürler. Tabii bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Ben konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir. Kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum. Herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı, bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı filan söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların biliyorsunuz bütün politikaları yalan üzerine kuruludur. Hep yalan, dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğiniz zaman kıyıdaş ülkelerle filan buna da yanaşmıyorlar, yanaşmazlar. Ama Türkiye'den kendileri daha ön adım atmayı filan bekliyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Bugün birçok ülke onlarla bu münasebetleri geliştirme konusunda bizden bir adım atmayı beklediler. Sadece Yunanistan değil, aynı şekilde Güney Kıbrıs. Ya işte bir konuşalım, bir araya gelelim filan. Dedik yok yani biz işte bak şimdi konuşuyoruz işte ayakta. Görüşmeyi, konuşmayı yaptık. Ama sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. Yok dedi, ben dedi izin almam filan dedi. Dedim bugüne kadar dedim hep dedim böyle geldi bu iş. Siz izin almadan konuşamazsınız. Ondan sonra ya benim 2 ayım kaldı zaten. Bu arada bu işi konuşalım, görüşelim, bitirelim filan gibi laflar etti. Dedik ki şu anda siz muhataplarınız belli. O muhataplarınızla bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Ve bizim de şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok. Zamana bırakmak suretiyle zaman içerisinde temenni ederiz ki bir konuşma fırsatını yakalarız. Well, right now there's nothing to talk about with Greece. I hope and pray that in time there will be an opportunity or there will be a reason for the parties to get together in the future. And just this evening I had delivered a speech during the closing working dinner, and as far as I'm concerned, a certain gentleman became very disturbed and had to leave the dinner table and had to leave the room. I think it was against... No, excuse me. He took the floor to say something, and he stated that I was speaking very harshly. I wasn't actually speaking very harshly because I believe that there are certain problems about their policies. Their policies are not based on the truth, and they are not honest. And as the countries sharing certain shores, we believe that we can get together, but they are shying away, and they are not responding to our positive proposals. They expect Turkey to take certain steps forward, and they are injecting third countries into the discussions. They are expecting other countries to get involved, and they are still waiting for us to do something first. And it's the same thing for the Greek Cypriots as well, and we are meeting each other in the halls, in the hallways, and we always say, let's talk, let's get together. But I say, oh, you need a permission to get together and talk to me about this. And he says that he only has 2 more months to complete, and he wants to settle this dispute once and for all. And we will see if we will have the reason and the chance to get together in the future and talk. Hi, this is Marilu Lucrezio from RAI Italian Television. One of the important points here in the European political community is immigration. From Italy, you know that Italy is one of the arrival countries. And what is your goal? What did you speak about this subject? Thank you. İyi akşamlar. RAI İtalyan Televizyonu'ndan geliyorum. Burada Avrupa siyasi topluluğunun en önemli konularından biri göçtü. İtalya'da bildiğiniz gibi en çok göçmen alan ülkelerden bir tanesi. Konuyla ilgili neler söylendi acaba? Şimdi tabii bunların tamamını özetlemek
kolay bir şey değil. Şimdi Avrupa siyasi topluluğu Avrupa Birliği'nin bir alternatifi değil. Avrupa siyasi topluluğu ayrı bir oluşum olarak çıktı ve şu anda Çekya'nın ilk toplantısını yapmış olduğu bir adım oldu ve konuyla ilgili olarak öyle zannediyorum ki şu anda bu toplantılardan sonra da Avrupa siyasi topluluğunun bu toplantısının sonuç bildirgesini de yayınlayacaklardır. O sonuç bildirgesinde de neler konuşulduğu ifade edilecektir. I think it's not quite possible for us to be able to summarize everything that was discussed here in this afternoon, but I would like to say, as I've previously mentioned, that the EPC is never going to be an alternative to the European Union. It's just a different initiative. And here, the first meeting of the EPC was organized in Czech Republic, and I believe after these meetings, the EPC's final declaration will be published. Thank you, Mr. President. I'm from Al Mayadeen TV, Arabic News Channel, Lebanon. My question about the coordination between Turkey and Russia in Syrian file. It's always same as it was before the war in Ukraine, and perhaps maybe there is a possibility to a discussion between Turkey and Syria, and perhaps a meeting between you, Mr. President, and Syrian President. Thank you. İyi akşamlar. Arnavutluk'tan Arapça yayın yapan basın kuruluşundan geliyorum. Türkiye'nin Rusya ile Suriye üzerindeki müzakerelerine ilişkin bir soru yöneltmek istiyorum. Sizin Rusya ile yürüttüğünüz buradaki ortaklık Ukrayna Savaşı'ndan önceki gibi seyretmekte. Acaba bu bağlamda Suriye devlet başkanı ile bir görüşmeniz olması mümkün mü? Şu an itibariyle böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve terör gruplarının buradan arındırılmasıyla birlikte biliyorsunuz burada biz şu anda biriket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Bu geri dönüşümle ilgili de şu an itibariyle 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi. Çünkü Suriye'deki bu olaylarda Rusya'nın da etkin bir rolü var. İran'ın etkin bir rolü var. Bir diğer taraftan da koalisyon güçlerinin etkin bir rolü var. Tabii koalisyon güçlerinde özellikle başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç, gereç takviyeleri, destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika'nın yetkilileriyle yetkililerimiz görüşerek bunlardan Suriye'nin gerek kuzeyde doğusunu gerekse tam kuzeyini arındırmalarını hep istiyoruz. Ama şu ana kadar istediğimize ulaştık mı? Hayır, ulaşmadık. Takipçisiyiz, devam ediyoruz.
Well, I must say that it is not in question for the time being, but I'm not a politician who is accustomed to saying it's not possible or it's impossible. When the time comes, when the time is right, of course, we might get together with Syrian president. Actually, low-level talks are still underway as we speak, but first and foremost, our priority is to see the terrorist groups being wiped away from the northern part of Syria especially. And you are probably aware of the fact that we are currently in the process of building brick homes for the Syrian people in order to expedite their returns to their motherlands. Until so far, more than 550,000 Syrian refugees have gone back to their motherlands. And of course, the breaking out of the war between Russia and Ukraine delayed certain steps that we needed to take forward in the region. Russia is quite effective in that region, Iran is quite effective in that region, and coalition forces are quite effective in that region. And when it comes to the coalition forces, unfortunately, especially the United States, is supplying the terrorist organizations in that part of Syria with arms and vehicles of all sorts. And when our colleagues get together with their counterparts in the United States, they always state these facts to them for what they are. And I believe the northern part of Syria should be cleared from terrorist presence once and for all. Hello, Maria Psara with Star TV Greece. Mr. President, I have an honest question. What exactly do you mean when you say that you will come to Greece during the night? Are you really considering attacking Greece? Thank you. İyi akşamlar, Yunanistan Star Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı, bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır. You understood the situation. We are not only talking about Greece, but whatever country will disturb us, whatever country will attack us, our response will always be to say, oh, in the middle of the night, we might suddenly arrive. So I think as far as you understood what the situation is all about, they have understood what the situation is all about as well. Radio Free Europe, Radio Liberty, Armenian Service. Mr. President, you have said that you have had a meeting with Mr. Pashinyan today and there are new demands on the table. Could you please elaborate? And we Armenians for a long time have been hearing that Armenian border with Turkey couldn't be opened without solving Karabakh problem. The problem has been solved, as Aliyev says. Now what's hindering opening the border and having diplomatic relations? İyi akşamlar Ermenistan basını. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Paşinyan'la görüştük, bir takım yeni talepler dile getirildi dediniz. Tam olarak neyi kastetmektesiniz? Uzun zamandır aradaki sınırın açılması Karabağ sorununun çözümlenmesiyle ilişkilendirildi. Oysa ki bu Karabağ sorunu çözüldü deniyor, sınır ne zaman açılacak? Diplomatik ilişkiler açısından ne olacak? Konuyla ilgili biliyorsunuz özel temsilcilerimiz var. Özel temsilcilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda özel temsilcilerin üzerinde Dışişleri Bakanlarımızın çalışmaları var. Dışişleri Bakanlarımız da çalışmalarını sürdürüp bunu bir özet haline getirdikten sonra bizlere bildirecekler. Ve bu çalışmaların içerisinde özellikle kargo taşımacılığından tutunuz, hava yolu taşımacılığına varıncaya kadar bütün bunlar üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve bir an önce Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan aradaki bu ilişkileri ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz.
Yes, as you have rightfully suggested, we have gotten together with President Pashinyan this afternoon. Our special envoys are already working on this issue, and on top of them we have our foreign ministers who are also invested in this process. And once after they conclude their work, a report will be submitted in a summarized fashion, and we will see what we can do. We are currently working on the cargo freights, cargo transportation, as well as air transportation between the two parties. And I hope and pray that as soon as possible, the relations between Turkey, Azerbaijan, and Armenia will be quite warmer, and that the problems will be solved. Andreas Liljeran at the Swedish Public Radio. It's a follow-up of my Swedish colleague's question. When we talked to the Swedish Prime Minister earlier today, she said that you two had a short conversation about the NATO process with the Swedish Prime Minister. You said that you didn't have any meeting today, so could you clarify this? Did you two talk? Did you talk about the NATO process? What was said? Thank you very much. İsveç Radyosu'ndan biraz önceki meslektaşımın sorusunu tekrar etmek istiyorum. Bugün biz de kısaca İsveç Başbakanı hanımefendiye sorduğumuzda çok kısa bir konuşma da olsa sizinle görüştüğünü söyledi. Acaba bu konuşma yapıldı mı? NATO sürecinden bahsedildi mi? Arkadaşlar, şimdi ben yeni başbakandan bahsediyorum. İsveç'in yeni başbakanı zaten bu toplantıda yok, buraya gelmedi. Önceki Dışişleri Bakanı buradaydı ve Başbakan önceki buradaydı. Onlarla öyle bir ayaküstü görüşmemiz oldu ve bu görüşmede de biz kendilerine her şeyi bütün açıklığıyla söyledik. İsveç'te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece, parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç'e bakışımız olumlu olmayacaktır. Distinguished friends, as I've stated, the new Prime Minister, I'm expecting the new Prime Minister of Sweden, who was not here this afternoon. Instead, the former Prime Minister, as well as the former Foreign Minister of Sweden, were attending the meeting. And while we were crossing the halls, we had a pull-aside meeting with them ever so briefly. And I had openly stated everything that I thought. As long as the terrorist organizations are demonstrating on the streets of Sweden, and as long as the terrorists are inside the Swedish parliament, there is not going to be a positive approach from Turkey towards Sweden. Armenian European magazine, Prague Orel. Mr. President, what preconditions does Turkey have in its normalization process with Armenia? İyi akşamlar. Ermenistan dergisinden geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesi için öne sürdüğü ön şartlar nelerdir? Bizim ön şartımız falan yok ya. Biz sadece Azerbaycan'la aranızdaki hukuku olgunlaştırın ve hemen barışla ilgili sözleşmeyi yapın. Bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa kapıları açarız ve her türlü hava, kara, demiryolu bunların önünü açarız. We have no preconditions whatsoever. As I've stated before, we just expect the Azerbaijani and Armenian relations to come to a certain level of maturity. The relations between the two nations have to be ripened. As long as a peace agreement will be signed by the parties, when they come to that level, I believe there will be no problems on our side whatsoever. And in the aftermath, we will be opening the borders, we will start the freight transportation, as well as air transportation. Okay. Evet, Fatih Bey. Sayın Cumhurbaşkanım Fatih Özder haber. Bugünkü aile fotoğrafından önce Sayın Cumhurbaşkanım Emmanuel Macron'la bir görüşme yaptınız ve kendisini Türk
Birliği'ne katılmaya davet ettiniz. Kendisi nasıl bir tepki gösterdi? Gelecek. Öyle dedi. Hangi mevsimde geleyim dedi. En sonunda G20'den sonra gelsem nasıl olur dedi. Gel dedik. Ama gelirken hanımla da beraber gel. This afternoon, I had invited President Macron to participate in the Turkish Union, and he said he will be there, and he asked me when would be the best time to come, what season would be the best time to come, and he thought probably coming after the G20 summit, and I said, you're more than welcome to come after the G20 summit, only on the condition that you bring your wife along with you. Latifemizi de yaptık tabii kendisine. Of course, hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz dedik. We were joking with one another. We said our spouses seem to get along well, but we're not getting along well with you. Yeter mi? Is that enough? Mikko Gustafsson, the Finnish news agency. How would you describe your discussions with Prime Minister Sanna Marin? And what's your plan with the NATO memberships of Finland and Sweden at this point? İyi akşamlar. Finlandiya Haber Ajansı. Finlandiya Başbakanı Sayın Sanna Marin ile olan görüşmelerinizi nasıl burada betimlersiniz? Şu aşamada Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine nasıl bakıyorsunuz? Yani doğrusu hanımefendiyle kısa bir görüşme yaptık ama iyi geçti. Kendisine Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç'e göre daha farklı olduğunu söyledim. Çünkü Finlandiya terörün kol gezdiği bir yer değil. Ama İsveç terörün kol gezdiği bir yer. Dolayısıyla burada Finlandiya, İsveç noktasında NATO'nun bir karar vermesi gerekir. Eğer NATO bu kararı Finlandiya lehine verirse biz de bu konuda elimizden geleni yaparız. I must say that we've had a very brief talk with Madam Prime Minister, and I think it was a really good talk. And I said clearly that the relations between Finland and Turkey are quite different in nature than that of Sweden and Turkey, because Finland is not a country where terrorism is roaming freely, but Sweden is a country where terrorism is roaming free. And in terms of Finland and Sweden's NATO membership, NATO will have to make an eventual decision. And if they make a decision that is in favor of Finland, of course we will do everything we are required to. Okay. Thank you. With the National News Agency of Ukraine, you advocate very much the peace negotiations between Ukraine and Russia. Don't you think that precondition for such talks should be the withdrawal of the Russian troops from the Ukrainian territory? Thank you. İyi akşamlar. Ukrayna Haber Ajansı. Türkiye, Ukrayna, Rusya arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir rol alıyor. Ama sizce bunun ön koşulu tamamen ve koşulsuz bir şekilde Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olmamalı mı? Daha çok bu iki ülkenin liderleriyle yaptığımız görüşmelerden o neticeyi çıkarmamız lazım. Şu anda her iki liderle de çok rahat görüşebilen, diyebilirim ki şahsımla ilgili olduğu için biraz ağır oluyor ama herhalde tek lider benim. Sayın Putin'le de görüşüyorum. Zelenski'yle de görüşüyorum. İşte 6 milyon tonun üzerindeki tahılı Karadeniz'den aldık, ilgili yerlere gönderdik. Azov taburlarıyla alakalı biliyorsunuz 200 esir değişimi yaptık. Bu esir değişimlerini yapmakta kalmadık. Ukraynalı bu esirlerin ailelerini de aynı şekilde ülkemize aldık ve şu anda misafirimiz bunlar. Medvedchuk, o da Rusya'nın önemli bir ismiydi. Onu da Rusya'ya, Ukrayna'dan alıp gönderdik ve bu 200 takas gerçekleşti.
Buna benzer bir uygulamayı şu anda dünyada yapan bir başka ülke yok. Sadece biz yaptık. Biz tabii bu 200 takası ne kadar önemsiyorsak tahıl olayını da gübre ile beraber o kadar önemsiyoruz. Ve şu anda bu çalışmaları da bütün ilgili birimlerimiz devam ettiriyor. Kısa zamanda buradan da büyük bir netice çıkaracağımıza inanıyorum. Yarın da Sayın Putin'le inşallah bir telefon görüşmemiz olacak. Bunların değerlendirmesini yine yapacağız. Well, we have to ask this question and we have to reach a certain conclusion as a result of the deliberations that will take place between the two leaders. And I must say, I am going to praise myself a little bit here, but I must say that I can confidently and quite openly speak to both of the countries and both of the leaders, and I think I am the only leader who's capable of doing that. And whether it be President Zelensky, whether it be President Putin, we have always discussions going on. And until so far, more than 6 million tons of grains were actually exported through the Black Sea to especially the countries that are in dire need. And when it comes to the Azov battalion, you know that a prisoner of war swap took place that encompassed more than 200 individuals. And not only the prisoners of war were swapped, but their family members were also brought along, and they are actually in Turkey as well. For example, Medvedchuk was an important individual for Russia, and he was taken from Ukraine and he was sent to Russia as well. I don't think any other country around the world has ever done what we have done in that regard. Prisoners of war, that swap was very important for us, but it's just as important as the grain exports and the fertilizer issue for us as well. I think with the advances and with the progress that we shall achieve, very soon a great outcome will avail itself. And tomorrow afternoon I will be having a telephone conversation with President Putin and we'll see what happens. Gördüğüm kadarıyla tercüman da bayağı yorulmuş. Eğer müsaade ederseniz artık noktayı koyalım. As far as I can see, our interpreters are quite tired now, so if you would allow me, I would like to end this press conference. Good evening.